Berline'yi Berlin'e getirir misiniz? Katedral ve ben. Terşa nerede o? Yatıyor. Bacakları mı? Tat bakalım. Okay. Şu durak çok meşhur bu durak bu arada arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey bu. Ne diyorlardı? Rusata, Rufata. Rufata gidiyoruz şimdi. 5 dakika oradayım. Orijinal ismini unuttum ya. Kadın arkamdan sandalyeyi düzeltti. Bak orada bir mekan var. Aşık oldum. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten abartmıyorum. Yine onursuz bir sabah ama tabii ki enerjimizi düşürmüyoruz. Neredeyiz burada? Valencia'dayız. Valencia'dayız. Valencia'da bir dolu dolu 24 saat geçireceğiz ve siz bizimle gezeceksiniz. Şu an portun oradayız. Port da demek doğru olmaz, marina diyebiliriz aslında. Burada yeme içme yerleri var. Aynı zamanda turistik gemiler falan da yanaşıyor. Muhtemelen onlardan bir tanesi de şu olabilir. Böyle daha eğlenceli bir yer. Asıl liman Valencia'nın kuzeyinde yer alıyormuş. Yani oraya görmeyeceğiz ama dedi ki günümüze marinada başlayalım, güzel bir yürüyüş yapalım. Sahile kadar beraber dümdüz yürüyelim ve siz de izlemeye başlayın. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın efendim. Şunlardan biri bizim yat değil mi Burla ya? Çok güzel. Gel hadi gidelim, yüzerek gidelim. Kıvanç Tatlıtuğ atlaması yapalım. Bu arada kefirlerimizi aldık arkadaşlar. Bak şöyle bir kefir. Market fiyatları çok uygun burada bu arada. Muhtemelen burada milli gelir çok düşük. Çünkü Almanya ile fiyatları karşılaştırdığımızda dedik. Almanya maaşı alıp burada yaşayabilir miyiz? Lütfen. Yani çok çeşitli, efsaneydi yani. Çok şaşırdım. Bu arada ben kefir hiç sevmem. Bu meyveliler Margui çok güzel içiliyor. Sabah kahvaltısı için ideal. Reklam gibi oldu ürün yerleştirme. Reklam değildir. Arkadaşlarımı benim inanılmaz. değiştirme şeklim. Benimle takılan arkadaşlarım influencer ya da YouTuber. Küçük bir not eklemek istiyorum. Yes. Sabah 9.30 boncuk boncuk başladık bile terlemeye. Bugün 32 derece olacak deniliyor. Yandık. Bakalım ama manzaramız her halükarda çok güzel. Burada da bir şey var belki acaba pazar alanı mı oluyordur diye düşündüm. Galiba Martale'ye benziyor. Martale gibi ama hiçbir şey yok. Şurası muhtemelen zaten limanın yani bir parçasıdır diye düşünüyorum. Club tarzında. İnşallah öyledir. Çünkü eğer orada yaşayanlar varsa hasetinden çatlayacağım. Şimdi araştırdık. Eskiden burası limanda mal depolama hangarı olarak kullanılıyormuş. Şimdi koruma altındaymış. Mimari olarak çok değerli kabul ediliyormuş. Cephesinde de şu gördüğünüz şeyler, seramik süslemeler ve demir cam işçiliği çok dikkat çekiciymiş yani. Bugün işte etkinlikler, sergiler, zart çurt için ortak bir toplanma alanı tarzında bir şeymiş yani. Olay. Ama güzelmişsin. Beğendim. Aferin. Dümdüz yola devam ettiğinizde böyle bir yere geliyorsunuz, göstereyim. Burası aslında demin size gösterdiğimiz marinanın etkinlik alanı gibi, öyle diyeyim. Restoran benim var. Ev zannettiğim ama neyse 2 ki tane değilmiş. restoran var. Arribar Dos Lunas Beach, Blue Marina Valencia. Böyle bir alan yapmışlar. Buradan devam edeceğiz. Beach tarafına çıkacağız. Videoya kısa bir ara. Size harika bir haberim var. Ece yeni bir danışmanlık şirketi açtı. Almanya'ya gelmek isteyen, Almanya'da okumak isteyen, aile birleşimiyle gelmek isteyen, çalışmaya ya da burada fırsat vizesiyle iş aramak isteyenler için mükemmel bir fırsat. Kesinlikle siteyi ziyaret etmeniz gerekiyor. Onun sponsorluğunda da bu aya özel bir Berlin'den ne gelsin serisi başlatıyoruz. Her hafta videolarımızın altına yorum yapan bir kişiye ve yorum yaparken ne istediğini yazan bir kişiye o aralarından seçip onlara bu hediyeleri göndereceğiz. Hediye limitimiz de 25 euro olan, gümrüğe de takılmayacak şekilde hediye limiti. Ne getirebiliriz ya da ne gönderebiliriz? Kupa gönderebiliriz, Berlin duvar parçası gönderebiliriz, tişört gönderebiliriz. Daha önceki videolarımızda bununla ilgili de fikir vermiştik aslında. Bazı şeyler göstermiştik. Onlara da bakabilirsiniz. Bu şekilde. İkinci güzel haberimde Ece bu aya özel Berlix koduyla izleyicilerimize, Berlix izleyicilerine %15 indirim de sunuyor. Gelmek isteyen, düşünen ve bir çıkış arayan, belki yeni bir başlangıç arayan herkesi sitemizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Çıkın gelin. Hadi şimdi videoya devam ediyoruz. Sahil boyunca bu arada arkadaşlar birçok farklı beach var yani sayısız. Ama biz bugün girmeyerek hani sadece bir bakacağız, bir keyif yapacağız orada ve devam edeceğiz gezmeye. Çünkü 24 saatimiz var. Bir de hani bana sorarsanız yani deniz de çok iç açıcı değil. Hani girersin, ısınırsın ama hani o hayalinizi bu ara yine şıp şıp başladık ya. O hayalini kurduğunuz deniz olmayabilir. Onu şimdiden söyleyeyim yani. Bizim kaldığımız yere de ben aşağıya link bırakacağım demiştim zaten size.
Yürüyerek 30 dakika ama toplu taşımayla her yere çok kolay gidebiliyorsunuz. Gölgeyi çok seviyoruz. Gölge. Bu ne böyle? Galiba güneş enerjili bir arkadaşımız. Şuradaki bisikletleri şarj etmede kullanıyorlar. Bu pek çok yerde elektrikli bisiklet olayı var ya. Bunu kullanıyorlar. Abi biz niye yapamıyoruz ya? Türkiye'ye çağrımdır. Yapabilir miyiz lütfen? Ve şey hani ne denir? Biraz evet çirkin gözükebilir ama önemli olan işlevi diyorum. Şurası sahil bu arada. Geldik Şimdi yani. sahile gezdireceğiz onlara. Scooter. Scooter ve bisiklet de. İkisi de. Süper bir olay. Yani doldurabiliyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Evet, Çünkü bu çok kız fazla güzel güneş var burada. Bakın şimdi sahilin en ucundayız diyelim. Yani Port Liman şurada ve sahil burada. Buranın kumsalı böyle full kum. Hani gerçekten çok büyük bir kumsalı var bence. Ama şunu fark ettik. Deniz yani şehrin içine gezilecek yerlere çok uzakta kalıyor. Biz buradan dönüşte 40 dakika bir otobüs Şöyle de yolculuğuyla şehre gösterebiliriz. varacağız. Gösterelim. Yani sonsuzluğa gidiyor kumsal. Ve şehir de şu tarafta. Böyle de yürüme yolu var şuradan itibaren. Beach Club Sky Bar bulduk. Rooftop var. Sky by Rooftop. Üst katı sanırım Panorama, Marina, Açık Beach Club, mısınız? Valencia. O kadar ilginç açılış saatleri var ki emin değilim açıklar mı? Door out of service. Açıksa kahvemizi değiliz ama kapalıysa da belki akşamleyin eve dönüşte bir Kokteyl. bir kokteyl, bir refreshment yapabiliriz. Ama arkadaşlar bakın yol boyunca 30 dakika mesafedeyiz ve öyle düşünün. Yol boyunca gördüğümüz ilk yer. Hakikaten ya. Yani bu kısımlarda Şaka gibi. çok da fazla. Bu arada bildiğiniz Beach Club evet. Marina Beach Club, Kapı burası Valencia. dedi. Çok heveslendim. Ama kapalı. Tabii ki 11'de açıyorlar. Aa bir şey söyleyeceğim. Kendi havuzu olan bir yer burası. Fotoğraf çekmek de yasak mı? Öyle bir şey galiba. Güzel bir mekan. Havuzu da tam ortada. Şunun arkasında. Gösteremediğim için mekanın konumunu göstermek istedim. Marina Beach Club restoran diye geçiyor. İçeride böyle bir havuzu oluyor. Yemekleri, paella'sı buranın ünlüdür. Onlar var. Oturma yerleri. Yani burayı geleceğiniz yere kaydedin. Gayet güzel gözüküyor. Yıldızlı falan da yorumları gayet iyi. Burada geldiğinizde sahil kıyısında böyle bir sürü oturma yerleri var. Açık denk gelebilirseniz oturup keyif yapabilirsiniz. Çok güzel. Denk gelebilirsiniz. Denk gelebilirsiniz. Çok ilginç saatleri var. Çalışma saatleri var. Yani tabiri caizse. Bu arada oraya Siesta'nın- yürüyecektik ama gerçekten yolun ortasına bayılma riski taşıyor. Cafe El Coso diye bir yere geldik. Sahilin yanında ilk kahvemizi içeceğiz. Çok mutluyuz. Fiyatlar çok uygun bu arada. Şurada gözükmez. Kalkarken size gösteririm. Su 2 euro. Koca su şu şekilde. Kahveler de yani 3 euro, 4 euro falan. Kahvaltı seçenekleri de çok uygundu. Buraya gelirseniz burada da muhtemelen oturabilirsiniz. İç mekan da gayet güzel bu arada. Bütün yemek paella falan yemek seçenekleri de var. Eğer kahve içmek istemezseniz. Hadi biz kahvemizi içelim. Bir keyif yapalım. Kısa keyif yapalım. Tepemizde topladığımız saçlarımızla 35 derecede gezmeye Ama enerji devam yüklenmedi ediyoruz. mi? O çok iyi geldi. Ya şu yol düzenine bayıldım. Hani şurada koşabilirsin, burada mekan arayabilirsin. Kimse kimsenin Zaten üstüne kumsalda çıkmıyor. voleybol mu oynayacaksın, at mı koşturacaksın? Öyle Abi büyük bir orada kumsalı 4 var. gerçekten halı sahanın sığacağı kadar. Bu arada buradaki mekanların çoğunun üst katında oteli var. Öyle bir detay verebiliriz ama hepsi overbooked yani şey yok, kalacak yer yok. Çok, güzelmiş bak. Güzel mekan. Bakın mesela fiyatlara bak. Klasik bir brunch kahvaltısı 6.50. Sağlıklı yapmak istese 12 euro. Fiyatları ortalama olarak çok iyi. İyi yani. Yani Tabii bizim biz iyi fiyatlarımıza diyoruz ama benziyor. biz Almanya ile kıyaslıyoruz biraz daha şu an. Yani çünkü Almanya'da buna benzer bir mekanda böyle bir manzarayla yani bir tabağı 20 Euro'dan aşağıya vermezsiniz. Da böyle manzara bulamazsın o da ayrı. Göl. Göl manzarası. Ama bizim kaldığımız ev gerçekten buradaki hostellere bırak. kıyasla Kalbimi bıraktım. güzel bir otelimiz var yani. Kanala abone olmayı, bizi sevmeyi, takip etmeyi unutmayın. Üyeliklerimizi de açtık. Üyelerimize özel avantajlarımız ve içeriklerimiz olacak. Bir de yeni bir özellik gelmiş YouTube'a burada. Hype diye. Tuşu var. Hype tuşu bastığın zaman Almanya'da mesela en çok hype'lanan videolar arasına girebiliyorsun. O da izlenme Harika. falan getiriyormuş. Harika. Artık içinizden ne geliyorsa herhangi birini yaparsanız biz de Çok emeklerimizin karşılığını görürüz ve mutlu oluruz. Şimdi nereye gidiyoruz? 3 euroya şapka var. 3 euro mu? Biraz oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? 3 euroya şapka var. Bakalım mı bunda? Vallahi bakalım. Şunlar çok Bir şey diyeceğim, güneşi kessem çocuk gibi duruyor ama bir bakalım. Kızıma böyle bir şapka alıyorum arkadaşlar. Bak 4 euro anahtarlık var. Allah'ım brokoli. Ben bunu Özgür almıştım. Bunu da alırım. Özgür brokoli manyağı. Buna benzerini aldım. Hatta bulurum şimdi fotoğrafını. Bunu da alacağım. Pozitif vibes veren şeyler. Böyle buradan bunları alıp çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Çok başka yerde bulunabilir. Ne?
Bu. Benden influence alıp almaktan vazgeçme. Senin almak istediğin bir şey varsa lütfen alınız Burla Hanım. Ama yani abi bu dükkana mutlaka gelin. Parmak arası terlikler mesela çok güzel. 3 euro Burla. Kafayı yiyeceğim. Parmak terlik arası Parmak terlik. Terlik parmak. Çok güzel. Parmak Bakın güzel. gözlükler var. 10 euro. Gözlük kılıfları, şapkaların tatlılığına bakın. Bir dükkan olsaydım kesinlikle burası olurdum. Elektronik aletler de var. Şapkamızı taktık, artık güneşten korunuyoruz. Kızcama o şapkayı aldım. Bu nasıl tatlı bir şeydir. Şu nedir ya? Çok güzel. 2 euro poşetimiz. Süper. Göster bakalım. Ben her gittiğim yerde böyle minik uzun sarkan bir kolye almayı çok severim. Bu 6 euro. Sonrasında ben şahsen kendime şöyle gerçek olduğundan çok emin olmadığım 2 tane taşlı bileklik aldım. 3'er eurolar. 3'er eurolar ne demekse. 3'er eurolar. 3'er eurolar. Evet. Şöyle bir şapkamız var. Çok güzel. O da euro. 2 euro. Ay çok pardon arkadaşlar. Niye da? Ne demekse artık. Gelin gidin diyor. Gel şuraya, gel şuraya çıkalım. Yürüme yolu değil ki burası. Biraz öküzlük yaptık. Ne yapalım yani değil mi? Ya ben kızıma küçük bir şapka aldım. Çok merak ediyorum. Resmini koyarız buraya. Muhtemelen şöyle asık suratla. Çıkarın şunu kafamdan. Ben aşağıya konuma gittiğimiz her yeri size bırakıyor olacağım. Burası neresi diye telaş yapmayın hiç boşuna, orada bulacaksınız. Burayı Berlin'e getirir misiniz? Şu an beachlerin bir tanesindeyiz. Size de yakından buranın sahilini bir göstermek istedik. Çok şapka çok işe yaradı bu arada. Net önerimdir. Şapkayla gelin. Yani işte bak geldik aha da yani bir deniz. Serinlemek için bir alternatif ama deniz gurusuysanız no yani. No. Ama görün gene de. Merhaba Deniz. Belki denizin daha güzel olduğu günler vardır burada. O günlerden birinde değilizdir. Bence de. İzlemediyseniz izleyin. Hakidiki'de gezdik. Ondan sonra orada mavi bayraklı denizi olan, kumsal olan bir otelde kaldık falan. Şimdi onları gördükten ve girdikten sonra buraya da dedim deniz seçiciliği başlıyor insanın hayatında. Bu bir gerçek. Kendisi de çok gezer. Rodos'tur, Zart'tur, Zurt'tur. Bilir yani oranın denizini. Hani eğer seçme şansın varsa hayır teşekkürler. Gibi burası. Hani böyle otantik, değişik bir yer. Ha suyu da var. Çok hani istersen Şehre ona da ait. girersin yani. İstanbul'da da var işte girmiyorsun. Yani İstanbul'un da açıklarında aslında girebileceğin denizler var ama Kilyos mesela. Yani Kilyos ben denizini tehlikeli buluyorum. Şile de aynı şekilde. Kurtköy'de ben yaşarken bir arkadaşım vardı. Hatta şarkıcıydı, vefat etti, denizde boğuldu. Otobüsümüzden indik 95 numaradan. Museo de Bellas Arts'e geldik. Size şuraya göstermek istiyorum. Meraklısı varsa burası Güzel Sanatlar Müzesi olarak geçiyor. Ve İspanya'da birçok şehirde bu adda birçok müze var. Bu şekilde eğer merakınız varsa gelince şehir gezisine başlamadan önce Güzel Sanatlar Müzesi'ni gezebilirsiniz. Değil mi Burla Hanım? Bizi takip etmeye ne girsin? Şakaydı bu arada. Bakın biz gideceğiz ama şurada kale kapı. Şurada. Yani parkın devamında kale var. Onun dışında böyle bir parkı var. Ve bu park cidden şehri çevriliyor yani. Yuvarlak atıyor diyebilir miyiz? Hemen hemen. Parkın içinden şehrin içine çıkalım diyorum ben ve artık şöyle bir katedrali görelim. Sokakları bir görelim. Bir yerde bir su alalım. Bu arada şapka çok işe yaradı. İnanılmaz. Ama konuşuyorduk Burla'yla da yani tasarımı olarak evet o müzelerin olduğu yer gerçekten hani efsane bir sanat olmuş, orada bir mimari var yani. Şimdi oraya da gideceğiz videonun devamında, o yüzden takipte kalın. Ya burada ne yapılır biliyor musun? Bisiklet sürülür bence. Koşulur, spor yapılır. Öyle bir yer. Bak koşun diyor. Neymiş? Bak aynen. Bisiklet de sürmeyin diyor bu arada. 5K yani o kilometreyi söylüyor galiba. 250 metrede bir su var. Bu çok iyi. Şehir manzarası var. Şehir O da manzarası bina yani. görmek isteyen çıkabilir, 7 euro falan ücreti ama yani şu an bu güneşin altında oraya çıkmak pek de mümkün değil ama neredeyiz Burla? Serranos kulelerindeyiz. Neymiş buranın olayı? Burası 14. yüzyılda kalma ortaçağ kapılarından biriymiş. Valencia'da bulunan pek çok kapıdan biriymiş burası. Hem görkemli, hani şehre girerken bir görkemi temsil etsin diye bu kadar ihtişamlı ve büyük yapılmış. Tam ortaçağ taktiğidir. Harika gözüküyor. Gördüğünüz gibi zaten yukarılara çıkılabiliyor. Biz çıkmayacağız. Yok, too hot to handle yani. Böyle gölgelik de bir alan. Çok hoşmuş. Ve meşhur sokakları. Yani magneti alacağımız, kahve içeceğimiz, yemeğimizi yiyeceğimiz o meşhur Valencia sokaklarına anlık giriş yaptık. Efendim hayırlı olsun.
Sur'dan girdiğinizde ara sokaklarda yeme içme yerleri, hediyelik dükkanlar, restoranlar, postkartlar var. Mesela 7 euro bunlar. Çantalar var. Bakın böyle Valencialı falan. Ben çok severim bütün yerlerden çanta almayı. Böyle bir sokak efendim. Tam bir alışveriş sokağı yapmışlar. Tam turistik takımı sokağı yapmışlar değil mi Burla? Şurada da çok güzel şeyler var. İçeride bir bakalım derim. Bir dinlenelim. Biraz bir gezelim. Sonra bakalım. Devam. Aa bak adım başı yeni şeyci çıkıyor gördün mü? Yine hediyelik çantanın aynısı çanta. var. Şimdi katedrale doğru yavaştan gidiyoruz. Katedralle. Zaten o köprü en önemlisiymiş turistik olarak. Sonra katedral. Bakalım ne kadar uzaklıktayız. İlk defa geliyoruz biz de yani değil mi? Dümdüz yürüyoruz 4 dakikaya oradayız efendim. Şu karşıda gördüğünüz yer de şey diye geçiyormuş. Plaza de la Verge. Sanırım meydan tarzı bir şey birazcık daha diye yorumladım. Bakarız yakınında gidince ne olduğunu. Biz de keşfediyoruz. Sıfırdan keşfediyoruz. Çalışıp gelmiyoruz. Böyle turistçilik oynuyoruz birazcık değil mi Burla? Aynen öyle. Neymiş burası? Sen anlayabildin mi? Şu karşımızdaki görkemli yapı tam olarak ne? Kimsesizlerin bakiresi bazilikasının kubbesine benziyor değil mi? Oo, yanında da şey var. Ki orası şehrin en bilinen dini yapılarından biriymiş. Ha zaten Basilika yazıyor önünde. Aynen. Peki şu ne abi acaba? O da kilise. O da mı Yapısı kilise? kiliseye çok benziyor. Yani bakmadım ChatGPT'den ama Bakın kiliseye şurada da çok bir yapı benziyor var. yapısı. Şu da var. 17. yüzyılda 1652-1667 yılları arasında inşa edilmiş barok ve Rönesans karışımıymış. Valencia'nın koruyucu azizi kabul edilen Virgin de los Desamparados kimsesizlerin bakiresi heykeline ev sahipliği Şu mu? yapıyormuş. Şu. Her yıl Mayıs ayında bu bakire onuruna büyük bir dini festival veriliyormuş. Şöyle bir görüntü alalım. Gel Burliş. Geldim. Burası çok önemli bir lokasyonmuş aslında Evet, değil mi? burası Valencia'nın en önemli, en değer verdikleri bölgeymiş aslında. Bulunduğumuz plaza diyesim geliyor. Plaza de Virgin miydi? Plaza de Virgin diye Plaza geçiyor. de Virgin diye geçiyormuş. Biraz önce bahsettiğimiz bu pembe tatlış binada, şurada yazıyor hatta, neydi bu? Kimsesizlerin bakiresi bazilikasıymış şurası. Onun hemen yanında yarım görünen de Valencia Katedrali'ymiş. Aa ama oraya mı gidiyormuşuz? Evet. Ay, hadi gidelim bak. Hadi bakalım. Yani gel bir bakalım mı içine? Bakalım. Ay çok güzel ama Ay ya. çok güzel baksana şurada şey de var. Buenas, buenas. Bellissima. Bellissima. O İtalyanca bellissima kız. Şu an Basilica de Virgin de los Desamparados'u öğrenmem lazım. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir ihtişama sahip. En yukarıdan başlamak gerekirse kubbe kısmındaki çizimler 17. yüzyılda yapılan cennet sahnelerini temsil ediyormuş. Hayatımda ilk defa bu kadar yaldızlı ve bu kadar özenilmiş bir barok dönemi. Muhteşem, çok etkilendim. Çok güzel yapmışlar. Bayağı yani. iyi yapmışlar. Şurası da katedrali. Burası meşhur katedrali ama kapısı kapalı arkadaşlar. Arkadaşlar kapısı kapalı arkadaşlar. Belki arkadadır. Burada Bakalım. gruplar var, anlatıyorlar ama İspanyolca anlatıyorlar. biz var anlamamak. Biz böyle anlamamak. Ama güzel bir eski bir yapı bak. Girebilseydik güzel olurmuş yani. Katedral ve ben. Birazcık araştırma yaptık. Valencia Katedrali'ni bu kadar özel yapan ne ihtişamı dışında? Kutsal kasenin, bilmiyorum belki bilenleriniz vardır, İsa'nın son akşam yemeğinde, Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı bardak olduğuna iddia edilen kutsal kaselerden birinin burada olduğuna inanılıyor. Dünyanın pek çok yerinde, sanırım Roma'da da var bir tane. Ama kanıtlanmış, kesinleşmiş bir şey yok. Bir tanesi burada olduğuna inanılıyor. Vatikan resmi olarak reddetmiş. Yine de Acaba. şu bu arada gördüğümüz pek çok heykel de var ya. Heykeller Anılarımı hatırlatıyor bana. Sonra anlatırız onu da size. gerçekten Bu arada giriliyor. Girişini konuşamadım. Girişini yanlış. sıcaktan. Aa geldik. Mamma mia. Gül penceresi ve gotik kapıları varmış. Çok gotik duruyor bu arada harbiden. Bu arada arkadaşlar bunun da üstüne çıkıyorsunuz galiba. Bilmiyorum yani de çok ilgi alanıma girmiyor benim kilisenin üstüne çıkıp. Öncesinde burada bir Roma tapınağı ve Ulu Camii varmış. Burayı da vermişiz desene şey.
Sessiz olacağız. Ve kamerada Şapkayı yasak. çıkaracağız. Kamera- Reyna meydanından içeriye girip sokaklarda kaybolup buranın en meşhur marketlerinden olan bir yere gideceğiz. Biliyorsunuz biz gittiğimiz her 24 saat serisinde mutlaka orada bir pazar varsa uğruyoruz. Bir de buraya bir gezelim dedik. Bir de ara sokaklar hem gölge çok güzel. Burada da böyle hediyelikçi bulduk mesela. Söylemiş miydik ama burası narenciyesiyle ünlü. Ve keramiğiyle. Seramik, Bütün- mermer. Seramik. Doğru. Seramik. Ara sokaklardayız. Sentral pazarına doğru gidiyoruz. Ama arada gerçekten çok hoş, tatlı yerler var. Handmade dükkanları genel olarak Bak kitaplar 1 euro. Almasak alırız da yani. Bir şey diyeyim mi? Ama en favori dükkanım yine gireceğiz bu arada. Ama favori dükkanım hala bu şapkaları aldığımız dükkan. Oraya da gideceğiz yine. 3 tane mağazası varmış. Her birine gireceğiz. Evet, şu an gördüğünüz yer Azize Catalina Kilisesi'ymiş. Gerçekten çok muhteşem bir yapısı var. Yani genel olarak tarihine baktığımızda, dışarıdan tarihine baktığımızda o ne demekse 13. yüzyılda Müslümanlardan şehrin teslim alınmasından sonra inşa edilmiş ve o zamandan 1979 yılına kadar defalarca restore edilmiş burası. Dolayısıyla hem gotik hem de barok döneminden izler taşıyor. Al alıp durun kardeşim de böyle de diyen insanlar olur ya hani her şey sahiplenen. Hani her şey türkülerin yani hani anladın mı? Tabii. Genel olarak. Ama güzel gözüküyor gerçekten. Çok güzel. Gayet güzel. Ev alalım mı? Reklamları var. Şöyle bir ev. Bu videonun altına yorum yapanlara ev hediye ediyoruz. Tabii canım. Balenciaga'dan ev alıyoruz yorum Tabii atlayın. canım. Ama gerçekten yani bakın bu Bize de Yazık serisine aldığımız her şeyi yolluyoruz size. Böyle dolandırıcıymışız gibi bir algı oluşmasın. Şahitsin. Gittik aldık değil mi? Evet ya. Bana Ay. bile vermediler. Ne vereceğiz canım? Takipçimize vereceğiz tabii. Buranın yoğun işlek olan bir sokağına çıktık şu an. Solumuzda da Sentral Pazar var. Markthalle. Biz Almanlar Markthalle diyoruz. Siz Türkler nasıl diyor bilmiyorum. Evet, şimdi buraya girip gezeceğiz. Saat 3'e kadar vaktimiz varmış. Saat 3'e kadar açıkmış. For your yüzden- information. Hızlıca dedik girelim gezelim, yoksa gerçekten sokaklarda kaybolacağız. Hadi bakalım. Köpüş yasakmış. Evet. Bakın böyle baklavalar var. Tanesi 3.20. Baklava. Dubai çatlatma mı? Sen buradan bir şey yermişin gibime geliyor benim ya. Şu 2 euro mu? Evet. Bir gezelim olmadı çıkmadan alalım. Çok tehlikeli. Hadi bakalım. Çok tehlikeli. Abi etler bile çok güzel gözüküyor. Bunu alıp gidelim mi benle? Çok yeriz. Değil mi? Hani bakın burada da alkol yaptırıp kendinize içebiliyorsunuz. Ne diyorsun? Evet. Harbiden bardaklar var. Ya bardağı 3 Şöyle euro. çekeyim. Şişesi 10 lira bardağı. Aynen. sangria kimin de? İspanyolların mı? Yani evet tapasla sangria yapmayı sever İspanyollar. Bayağı benim iş fikrimde bu çalınmış, onu görmüş olduk. Et reyonu çok kokuyor, çok rahatsız oldum şu an. Sen bana bak, sen bana bak. Boş ver. Bak ne kadar tatlı bir zeytin Evet. ya. Zeytin. Zeytinlere bak. Şu turşuyu var ya katır katır yerim burada. Paella dediğimiz şeyler bunlar. Bu vejetarist diyeceğim şeyle. Şurada deniz ürünlüsü var paella'nın. Frozen'lar var bak. Bunlar bayağı buzlu. Nesin sen? Hı hı. 2 tanesi 6 euro tuttu deniyorum. Ben karpuzlu aldım. Çok ferah. Seninki neli? Ananas. Nasıl? Gayet güzel. Ama karar veremedim yani çok çeşit var. Bakın burada böyle olaylar da var. Şeyi sıkıyorlar taze portakal suyunu şişeyle size veriyorlar. Abi tavşan mı? İnşallah değildir. Tavşan abi o yatıyor. Bacakları mı? Ay gördüm. Tortillas patatas. Patatesli 2,5 tortilla. 2,50. 2,5. Aha. Tamam. 2,50. Tat bakalım. Sorry. Okey. Thank you. Gayet iyi değil mi? Gayet güzel. Ya pazarda böyle vegan opsiyonları da var. Normal et de yiyebilirsiniz. El Aquila diye geçiyor. Atıştırmalık istedik. Patatas bravas, peynirlerimiz ve biraz ekmek ve kokteyllerimiz de yolda geliyor. Burada çok sıcak olduğu için çok terliyoruz. Kusura bakmayınız efendim. Ama ortalamaya göre Spik birazcık daha Sentral Pazar'ın önünde turistik bir yer diye daha tuzlu ama hala çok da pahalı olduğunu düşünmüyorum. Buraya oturmadan önce bir yere oturduk ve yani tam Sentral Pazar'ın yani Sinek Kardeş önündeydi. Çok da pahalıydı. Para harcarız ama akıllı harcarız diyerekten buraya geldik. Sonra da müzelerin oraya gideceğiz. İzlemede kalın.
Bu sokak birazcık daha alışveriş caddesi sokağı gibi. Şimdi Alehop'a gidiyoruz. Sabah alışveriş yaptığımız dükkana. Şurası Valencia Katedrali. Şu sokağın üzerinde bir sürü güzel gezilecek, görülecek, alışveriş yapılacak yerler ve yemek yiyebileceğiniz lokantalar var. Böyle beraber yürüyeceğiz şimdi. Burlu Hanım yine bir şeyler buldu. Buraya bir bakacak. Her yerde hediyelik dükkanı var. Evimde eksik olan parçayı buldum. Yani ben de diyordum evimde tam olarak ne eksik? Alehop orada. Alehop. Direction bellidir. Hadi bakalım. Direction. Direction. Valencia, 24 saatlik Valencia serimizde Alehop'un bütün şubelerine gittik abi. Neden bilmiyorum. Efsane bir Böyle yer. saçma bir olay. Ah be abim be. Hey, köpeğiyle. Ya. Bakın şu meydana gideceğiz sonra da. Şurada bir meydan var. Gördün mü bu iş? Tatlı gözüküyor. Aynen öyle. Burası daha çok merkezi bir yer. Bir meydan aslında. Şuradan itibaren başlıyor. Ama biz ilk önce bir Alehop'a girip çıkıyoruz arkadaşlar. Bizi bekleyin. Çok güzel bir dükkan. Bana verin 3000 euro falan, ben alışveriş yapıp çıkayım. Harika. Güzel mi? Pikachu. Bir de bana bak bunu yapmışlar. Çok güzel. Sen bunu da alacaksın. Evet. Artık 6.'ya gördüm. Avokadoyu aldım bu arada. Avokadoyu Herkese aldım. söyleyelim artık bunu. 5 euroymuş, ben bunu alıyorum. Bu Nasıl? daha mı dar? Bakayım, evet, diğerine kıyasla daha kare. Ben bunu alıyorum. Hatta bundan ben de alırım yani. Şimdi meşhur bir Valencia şehrinin merkezine geldik. Burası Plaza del Ayuntamiento diye geçiyor arkadaşlar. Bir sürü mağaza var. Aynı zamanda rooftoplar falan da var burada ve gece şey diyorlar. Buranın ışıklandırması cidden hani çok güzel oluyor. Gelip burada içeceğinizi alıp takılabilirsiniz ya da hani bir yere oturabilirsiniz diyorlar. Böyle bir merkez diyebiliriz. Burada da şunun içine girek mi? Vallahi şöyle bir Şöyle batıp bir- çıkalım ya. Bir batıp Gerçekten. çıkalım mı? Baksana kuş bile kenardan uçup kanat ıslatıyor yani. Valla. Ama bayağı açık bir meydan. Aşırı tatlı bir meydan. Gece harika olacağına eminim. Aynen öyle. Mimarisi de çok güzel. Hem de esiyor ama şu an saat 6'ya falan geliyor da biz daha gezebilir hale geldik. Onu da söylemiş olalım. Bu arada bu şehrin ana meydanı dediğim gibi. Burada işte belediye binası ve büyük çeşmesiyle meşhur. Çok da bir şey yok ama böyle güzel bir meydana sahip olması bile bu kadar sıcak bir yer için gerçekten şahane. Bir de yani Avrupa'da gittiğiniz bir yerde çeşme yoksa ya da ne bileyim böyle bir meydan yoksa garip kaçar zaten. O da bu meydanlardan bir tanesi. Gördüğünüz yerde tarihi merkez postahanesiymiş. Şu durak çok meşhur bir durak bu arada arkadaşlar. Yani havalimanına giden metro da buradan kalkıyor. Böyle bir sokak. Sokakta böyle KFC, Starbucks falan var. Yola gireceğiz. KFC'ye doğru giriyoruz. McDonald's, Starbucks. her şey var. Burası böyle popüler kültürün daha hakim olduğu ama Tanıdık yaşam markaların belirtisinin yer aldığı. olduğu yerde yer yani şimdi. Öyle yerleri gördük ki arkadaşlar çünkü aklımız çıkar. Hadi bakalım. Bak burası da canlı bir sokakmış. Kesinlikle. Şurada sinema merkezi var muhtemelen. Başka bir şey de Bu yiyebiliriz. caddenin burada olduğunu söyledi. Tacos falan var burada. Tacos da yiyebiliriz. Margarita. Severim. 5 euroya margarita varmış. O kadar çok yiyecek var ki. Gelmişiz. Malmo. Burası. Evet, bir bakalım. Oo, çeşitli gözüküyor. Çok çeşit Ve var. bak benim beğendiğim Duck. tişörtler. Hadi Biz yiyelim. buraya nasıl Şöyle bir gireceğiz? yerdeyiz. Malbon diye. Bak burada bir sürü böyle. Hem de İngilizce. Şurada size gösterebilirim. Domuz, normal et, chicken, aynı zamanda caprese, hani yemiyorsanız, vejetariyenseniz cabrella queso falan. Vegansanız. Evet istedik. Çok güzel, çok severim. Ben ne kadar ödedik? 22 küsür 22 euro. ödedik ve yani gerçekten 7 tane falan 7 tane aldık. istedik. Bu bizim akşam yemeğimiz falan olacak. Gelsin bakalım yiyelim. Burlan'ın ilk defa yiyor bu arada. Daha önce yememiş. Bakalım tepkilerini kayıta alacağım. Bakın bu böyle bir şey. Şunlar tavuklu, ortadakiler soğanlı, peynirli benim favorilerimden. Burada şey var, caprese var ve senin diğer istediğin minta var. Senin hiç yemedin nerede? Hangisinden? Tavsiye edersin? Bence şundan başla, cheese onion'dan. Şuraya benziyor. Abi mükemmel bir şey ya. Değil mi? Çok tehlikeli bir şey bu. Ondan sonra mutlaka yedirmek istedim. Şimdi kahvemizi aldık. Mecbur Starbucks aldık. En lezzetli ve en hani bizim şu an kahve ihtiyacımızı ne yazık ki geçirebilecek şekilde. Bu sokak boyunca tarihi postanenin oradan girdiğinizde birçok alışveriş yapabileceğiniz yer var. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Valencia'nın toplu taşımasına hastayım. 10 dakika otobüsle 11 dakika yürüyerek. Evet, çok ilginç değil mi? İnanılmaz Ama mesela bir bizim şey kaldığımız yere de otobüs 30 dakikada götürürken
Yürüyerek 1,5 saat diyor. Ya da yani hani nasıl? Mesela nasıl ya? United Colors var, Pull&Bear var. Böyle şeyler. Dümdüz Ya şu yürüyoruz. karşıdan git. Aa bak bahsettiğim kolezyum burada Hadi işte. oradan gidelim. Ha, muhtemelen yanına yaklaşamayacağız ama en azından ben Roma'ya gitmek istiyorum da benim için Roma'ya? önceden bir kolezyum gezisi. Bu arada Roma'da ben Kolezyum'a gittim. Evet. Ama içine girmedim. Tadilat vardı, dışına da tadilat vardı. Düşün ki Roma'ya gidiyorsun ve içi dışı tadilat. Hani kontrol edip gitmek lazım bence. Böyle bir Plaza de Toros de Valencia'ymış burası. ilginç. Toros de Valencia. Herhalde etkinlikler düzenleniyor. Hemen bakalım. Burası ama böyle çok işlek bir cadde arkadaşlar. En önemli boğa güreşlerinin yapıldığı yermiş. Aa, Aha. Oh maşallah. 1850-1860 yıllarında inşaatı başlamış. Başlangıçta boğa güreşleri için yapılmış. Zamanla konserler ve festivaller için ve spor etkinlikleri için kullanılmaya başlanmış. çok amaçlı bir Evet. kolezyum yaptık. Aynen öyle. Bu arada gerçekten çok esrarengiz bir yapısı yok mu? Yani biraz ürkütücü de sanki. Ha? Yani biraz gladyatör filmini andırıyor. Bakın, gelin içeri. Sizi sokayım. Pardon. Çaktırmadan. Bakın böyle çok amaçlı gerçekten belli ama kullanıldı. İlginç bir nokta. Bunu da görmüş olduk. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şu meşhur caddemize gidiyoruz. Rufasa'ya gidiyoruz. Rufasa Caddesi akşamları çok işlek oluyor diyorlar. Gençlerin buluşma noktası, aktif bir gece hayatının da aktif olduğu bir caddeymiş. Bizi pek ilgilendirmiyor. Bizim başımız bağlı. Yok gideriz. Sadece sabah çok erken saatte uçağımız var ve kalkamayız. O yüzden ne yapalım? Aynen öyle. Ama gidelim kahvemize gezelim yani görelim. Hiç. Bizim elimiz dolu olduğu için biz giremiyoruz ama burada konuşamıyorum. Burada Primark da var. Bunları neden gösteriyorum? Herkes yurt dışında yaşamıyor sonuçta ve örnek veriyorum Türkiye'den Valencia'ya geldiniz ve Primark'ı merak ediyorsunuz diyelim. Gelip burada da Primark'ı gezebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey var. Biz mesela küçük çantalarla geldik tabii ki bagaj parası ödememek için. Evet. Oldu ya, tişörtünüz yırtıldı, çizildi, bir şey oldu. Primark can kurtaran bir yerdir. 3 Aynen. euroya gerçekten sağlam tişörtler alabilirsiniz. Şekil 1A üstümdeki. Evet. Arada selfie'mizi de çekeriz ayol yani. Yani bak. Raporlar verin. Ben de elim olmadığı için rapor veremiyorum ya. Atarım fotoğrafı. Aynen. Bu neymiş bu Rufasa ya abi? Çok şu an gerçekten merakımla yürüyorum. Ben de. ChatGPT de önerdi bu arada. Ben her şeyi geri... Binaya bakın. Ay, Nasıl güzel bir şey. şu binanın güzelliğine bakın. Bakın şu an esmeye başladı. Aşırı iyi. Saat kaç? Kendimize geldik yemin ederim. Saat abi. Bu nasıl Yedi. bir saattir ya? Yedi. Saat 7. 7 oldu ve şu an gezilebilir gibi haline gezebiliyoruz. geldi. Yani bu aylarda gelecek olan varsa Gelmeyin. Ağustos hani çok zor. Akşam çıkarsınız yani. Evet. Ama güzel ya. Ben Valencia'yı sevdim. Bak buraları güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yavaştan Rufasa'ya doğru gidiyoruz. Zaten başladı sokakta. Evet, bir ablanın bıkkınlığına şahit oldunuz demin. Böyle Cafe Berlin. Cafe Berlin. Mankeş. Kafe Berlin Cafe abi. Berlin. Bak böyle yerler var. Zaten sokakta yürürken böyle birçok insana denk geliyorsunuz. Böyle süslenmiş etmiş saatte herhalde gece hayatına start yani hani Belki. 8'e doğru hafif bir demlenelim diyen tayfa. Başlayalım yavaş yavaş. Yavaştan dışarıya çıkmış. Ara sokakta mekanlar. Aynı şekilde burada mekanlar ve bu sokak dümdüz böyle devam ediyor. Buraya da ne diyorlardı? Rufata. Rufat. Kız rezil olduk YouTube'a. Ne diyorlardı? Rufata. Altımı yaşayacağım. Rufata gidiyoruz şimdi. 5 dakika orijinal ismini unuttum ya. Ahanda Rustafa. Ne bileyim adamın garip ismi var yani. Bizde Hans Müller Strasse gibi yok ki. Çok güzel bak. Döner kebap. Ay, farklı şeylere dikkat çekmemiz yani kültür design galeriyi gördüm. Gelirden kebap, döner kebap. Sen de döner kebabı gördün değil mi? Burası güzelmiş. Kitapçı. Ay ama çok güzel ya şarapçı bayıldım böyle kırmızı konsept yapmışlar bak. Aslında bir İspanyol şarabı denesek fena olmaz. Deneyebiliriz marketten alıp müzenin oraya gitmeli. Olabilir. 24 saatte Valencia lezzeti. Geldiğinizde gelin burada bir şeyler bizim yerimizde de için. Bir şeyler yiyin. Tamam mı? Kanalda abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Rufato'da biraz akmaca.
Russata sokağında bulunan bir şeye geldik, kafe bara geldik. Deniz ürünlerinin bol bol olduğu daha lüks bir mekan. Fiyatları böyle göstereyim size ama yıldızı çok iyi, gelen kitle çok iyi ve keyifli bir mekan. Şarap var burada, kokteyl yok ama fiyatlar ortalamanın üstünde olsa da gayet şık, köşe bir mekan diyelim. Şöyle size göstereyim. Şuradan geçmiştik karşıdan. Aynı zamanda güne özel menüleri de böyle kağıda yazıyorlar. Yani Valencia, İspanya özel tatları burada bulabiliyorsunuz. İsmi Masusa. Gelmeden önce bakın rezervasyon da yaptırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geldik buraya, ani bir karar aldık ama bunu da denemeden gitmeyelim dedik. Buranın şarabı nasıl? Herkes birasını içiyor da biz de bir şarabına bakalım dedik. Verdil denilen bir üzüm varmış. O üzümden daha yerel lokal bir şarap deniyoruz. İsmini söylüyorum. Aliats Verdil Valencia diye geçiyor. Yani listede şu birinci sıradaki. Daha aromatik, daha az bilinen ama Valencia'nın yerel lokal lezzetini taşır diyor. Aromatikmiş, hafifmiş. Bakalım. Çok iyi, afiyet olsun. Aynı mekanda tatlımızı ve tiramisu'muzu istedik. Çünkü bize dediler ki yemek yemezseniz oturamazsınız dediler. Biz de tam kızmayın dedik, istedik. Berlin'imde olsaydık snack yiyip burada oturabilirdik. Nasıl bir... Kimse de sormazdı. Kimse de sormazdı, evet. Ama çok lezzetli. Gelin siz benim yerime de tiramisu yiyin. Öyle. Çok kızdık ama olsun. Şimdi Hadi böyle bir bakalım. yerden kalktık. Gece Yorumlardan görün bak. demişlerdi bu arada. O Science Museum diye mi geçiyor? Değil mi? Evet. Çok hani modern müzelerin olduğu yere yürüyoruz. Gece halini görelim dedik. Şimdi bu restoranın genel paellaları ünlü bir restoran. Şöyle ilk önce biz dedik ki bir şişe şarap açalım. Keyfimizi yapalım. Zaten kişi başı 2,5 falan çıkıyor yani. Buranın size gösterdiğimiz Verdil üzümünden yapılan özel şarabını denemek istedik ve az para da ödemedik. Ama kadınlar şöyle bir yorum aldık. Burası bir restoran. Sadece içecek içemezsiniz. Yemek sipariş etmek zorundasınız. Yemek sipariş etmeyecek misiniz? Dedik ki etmeyeceğiz. Tokuz. Sonra geldi, karar verdiniz mi dedi. Birincisi işte buraya gelecekler, yemek yemeye geleceklerse gelsinler ki boşuna gerilmeyin diye söylüyorum. Paellaları cidden çok çok iyi çünkü. Çok iyi gerçekten. Tatlıları da çok iyiydi ama abi bir tatlı istedik. Çok da güzel, şarabımız da çok güzeldi ama şunu söyleyebilirim, hatta Google'a yorum da yaptık. Hizmet sıfır. Burnumuzdan şöyle geldi. Abi devamlı bakıyorlar, kalk da gidelim diye. Abi çok iyiydi. Zannedersin patates kızartması istedik. Lan şişe şarap kaçtık oğlum. Gerçekten bak, Ece kalktı, kenara çekildi. Ece'nin kalkmasıyla kadının dibimizde bitip sandalyeyi itmesi bir oldu. Hani sandalyeyi düzeltti. Ben daha ayağa kalktım, şu poşeti almak için eğildim. Kadın arkamdan sandalyeyi düzeltti. Yerimden çıktım, müşteri çağırdı. Ve şunu görüyoruz. Korkunç. Bir üst sokakta da daha salaş. Burası bizim bahsettiğimiz Rufakko bölgesi. Russata. Her ne zıkkımsa. Her ne zıkkımsa anladınız. Gece hayatı çok yoğun. Evet, güzel restoranlar falan var ama çok şekil şukulcu. Müşteri hizmeti açısından problem de yaşanabilir yerler çok fazla var. Buraya geleceksiniz, ödediğiniz parayla yiyeceksiniz. Buraya gelebilirsiniz. Çok güzel. Yorumları Ama o çok kadar. yüksek diye gittik biz ama kapıda şey yazmıyor. 2949 Bak. yorum var abi. Bu ne Şöyle ya? ünlü bir yer, yani ünlü bir yere gittik açıkçası. Şey yazmıyor, işte sadece içeceksiniz, giremezsiniz gibi. Hani yazarsanız iyi olur. İnsanlar da tatlı yiyip şarap içmeye ya da kahve içmeye gelmezler buraya. Öyle bir yorumumuz olsun. Şimdi yürümeye başladık. Size şöyle akşam halinde gösterelim madem. Sabah yürüdüğümüz o parkın kenarından yürüyoruz. Saat 10 falan. Hava gayet güzel. Ben de röportajcıya döndüm. Hava gayet güzel. Gidiyoruz. Bir 20 dakikaya falan müzenin oradayız. Ama şu an hava yürünebilir olduğu için yürümeyi tercih ettik. Bakın burası Valencia Üniversitesi'ymiş bu arada. İlk geldiğinizde şunu görüyorsunuz burada. Çok güzel bir bina olur kendisi. Opera ve sahne sanatları merkeziymiş. Santiago Calatrava, ben ve rezalet okuyuşum, nın tasarımıymış. Tasarım bayağı ses getirmiş. Her yerde de gösteriyorlar bunu, çok güzel bir şey diye. Gündüz Burada- gelip görmeniz hatta daha güzel bile olabilir şu an Kesinlikle. bence. Ama gösteririz. çok güzel. Aşağısı Bakın çok güzel. buranın olayı nasıl artık bir mimari tasarım bir şey yaptılarsa ki zaten insanlar da yorum atıyorlar burada. Hani Evet. bir mimarlık harikası, hani mimarlık okuyorsanız gelin diye. Burada yürüyebiliyorsunuz. Yani içeceğinizi alıp vesaire. Buralar hep su şuralar. Buralar hep dutluk. Buralar hep tuttuk. Ben bir ineceğim 2 dakika. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Hadi şurada bir çıkırt çıkırt yapalım. Gayet güzel çünkü. Bir de yakından görelim. Ay! Şuralar çok İn 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 in. İn 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 in. Biz yani bize gidiyoruz arkadaşlar. Sabah kaçta kalkacağız? 7. 7'de kalkıp müzeye gideceğiz. Güzel gözüküyor gerçekten. Çok güzel.
Gerçekten bir mimarlık harikası bu arada ya. Yukarıdan yürüdüğünüz zaman da şahane bir manzara. Hani böyle yapıları görüyorsunuz ama bu yürüyüş yolu bence çok daha güzel. Yani su olayı bile harika bir nuans. İçeriden de yeterince görebileceğimizi düşünüyorum. Dışarıdan yürümektense. Sence? Sanırım deniz suyu kullanmışlar. Deniz suyu kokuyor. Öyle mi diyorsun? Çok güzel kokuyor. Bak orada bir mekan var. Contrapunto diye. Bizi de alın. Sövdüğümüz mekana oturmak yerine şurada var ya 50 euro vermeye razıyım. Tüh. Çok üzüldüm şu an. Müzik de var. Nasıl ya? Abi aşık oldum. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten abartmıyorum. Yani muhteşem bir manzarası var buranın. İyi ki gelmişim dediğim bir an yaşattı bana. Bir de iyi ki diyorum ki burada akşama bırakmışız. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca üyelik sistemimiz de açıldı. Dilerseniz bize destek olmak için üyelik sistemimize de abone olabilirsiniz. Sizi şöyle bir şeyle uğurluyorum. Arkadaşlar şimdi size şöyle söyleyeyim. Burası sanat ve bilim şehri diye geçiyor bu alan ve birinci bölge size gösterdiğimiz zemin opera binası ve sahne sanatları merkezi. Şimdi yavaş yavaş şuraya doğru yürüyeceğiz sizinle. Hemisferik denen yer IMAX sineması diye geçiyor. Planetaryum ve lazer gösterisi için büyük bir yapı. Daha sonrasında diğer bina geliyor. Müze, etkileşimli bilim müzesi diyeyim size. Sonrasında açık hava yürüyüş alanı ve sergi bahçesi geliyor. Daha sonrasında Avrupa'nın en büyük akvaryumu ve deniz ekosistemlerini temsil eden bir yer geliyor. İsterseniz ziyaret edebiliyorsunuz gün içerisinde para verip. Ve Agora, burada da sergiler, konserler, spor etkinlikleri yapılıyor. Şöyle gösterelim burada. Bak burada böyle zaten gösterebiliriz. Saydığımız her şey sırasıyla sonuna kadar devam ediyor. En son akvaryumda bitiyor yani. Şimdi burada beraber yürüyeceğiz. Sonrasında evimize gidiyoruz artık ve 24 saatte Valencia turumuzu bitiriyoruz. Ne oluyor orada oğlum? Abi orayı kapadılar Miami'ya. Bir şey diyeceğim, orada etkinlik var burada. Şimşek de çakıyor, yağmur değil. Allah! Şöyle bir gece vakti, şöyle bir son, şöyle bir 24 saat sonu. Çok güzel gözüküyor. Şoit! Gösterdiğim şuradaki yer Miadi oluyor. Biz de yeni öğrendik. Bir dahakine mutlaka gireriz. Bir gece kulübüymüş. Şöyle. Böyle bir mekan. Zaten girişini de şöyle göstereyim size. Şurada kapattılar. Pembe bir yer var. Şurası gece kulübü yani. Demin gösterdiğim mekan ismi Mia'ymış. Çok güzel. Akvaryumun oraya geldik ve akvaryum kapanıyor, bu müzelerin olduğu yer aslında. Böyle bir yer. Ve biz buradan artık evimize gidiyoruz. Otelimize gidiyoruz. Uyuyoruz, kalkıyoruz. Sabah da yolumuza devam ediyoruz. Valencia'yı 24 saatte bitirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Aynen öyle. Bu saat olmasına rağmen hala deli gibi su içiyoruz. Ve terliyoruz. Yetmiyor. Ya sırf terlediğimiz için bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın. Eğer şu ana kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Biz tam gaz devam ediyoruz. Sizin de desteğiniz çok önemli. Haydi görüşürüz. Bye. Haydi görüşürüz. Bye. Abi böyle bir loft öncelikle. Üst kattan başlayalım hızlıca. Geliyor musun? Geliyorum. Şurada klima var yine. 2 kişilik yatağı var. Böyle müthiş, temiz, harika bir alan. Bakın aşağı geliyoruz. Hızlıca koltuklarımız burada. Süper, böyle aşırı modern yeme içme alanımız var. Her şey var. Müthiş. Bunun dışında tuvaleti de bayağı temiz arkadaşlar. Bayağı büyük bir tuvaleti de var yani. Abi şu ışıklara bakar mısın? Çok güzelsin. Burada bakın böyle aynamız da var. Ne kadar ödedik burada biz buraya? 195. 195. 2 gece. 2 gece için gayet okeyiz. Sonra çıkarken size etrafı da göstereyim ama böyle bir ortak alanı da var. Efsane.